Kabuslar Durağı'na hoş geldiniz. Yasak ormanın laneti. Bir zamanlar, küçük bir kasabanın yakınlarında, kimsenin girmeye cesaret edemediği karanlık bir orman vardı. Bu orman hakkında birçok korkunç hikayeler anlatılırdı. Kasaba halkı, ormanın derinliklerinde yaşayan kötü ruhların ve kaybolan insanların hikayeleriyle büyümüştü. Bir gece, genç bir adam olan George, bu hikayelerin sadece birer efsane olduğunu kanıtlamak için ormana girmeye karar verdi. En yakın arkadaşı olan Bill ile buluştuklarında, George aklındaki fikri ona anlattı. Bill, arkadaşının cesaretine hayran kalmıştı ama aynı zamanda endişeliydi. Kasabalılar için bu masalları çocuklara anlatmak bir tür gelenekti. Çünkü orman çok tehlikeli ve girilmesi kesinlikle yasaktı. Ormana giren her kim olursa olsun, cezası çok ağırdı. Tabii, ormana giren çıkmayı başarabilirse. Bu iki genç hikayelerden korkmak yerine, ormanın sırlarını deli gibi merak ediyorlardı. Ormanın derinliklerinde ne olduğunu öğrenmek istiyorlardı. Kahvelerini yudumlarken, "Hadi, anlatsana George, bu hikayelerden en etkilendiğin hangisiydi?" diye sordu Bill. George, kısa hikayeler yazan biriydi ve kasabadaki tek köşe yazarıydı. Yaşadığı yer küçük ve ünlü olması pek olası gözükmüyordu. Kendine itiraf edemese bile bir yazar olmak istiyordu. Hikaye anlatmayı da yazmak kadar çok severdi. Çocukken dinlediği hikayelerden birini anlatmaya başladı. Bir zamanlar, bu ormanın derinliklerinde yaşayan kötü ruhlar varmış. Bu ruhlar, ormana giren insanları yakalar ve onları sonsuza kadar ormanda hapsederlermiş. Bir gün genç bir kız olan Emily, ormanda kaybolmuş. Günlerce arandıktan sonra Emily'nin cesedi ormanın derinliklerinde bulunmuş. Ancak polisler, Emily'nin gözlerinin korku dolu bir şekilde açık olduğunu ve yüzünde dehşet dolu bir ifade olduğunu söylemişler. Halkın paniklememesi için söylenen masum yalanlardan biriymiş sadece. Aslında olan, Emily'nin gözlerinin olması gereken yerde çukurlar varmış, gözleri dallara asılı bir kavanozun içinde sallanıyormuş. Emily, toprağa saplanmış, pis kokulu bir çamur birikintisinin içinde yatıyormuş. O günden sonra, ormanda Emily'nin ruhu, intikam almak için diğer ruhlarla beraber ormanda dolaşırmış. Ormanın o bölgesine giren kim olursa o kişiyi kandırır ve ormanın derinliklerine götürürmüş. Küçük kulübesine varınca ona saldırarak işkence edermiş. George, hikayesini bitirdiğinde, Bill'in yüzünde bir korku ifadesi belirmişti. "Bu gerçekten ürkütücü George. Küçükken böyle bir hikaye anlatıldığını hatırlamıyorum. Bir kısmını da sen uydurdun değil mi?" dedi Bill. George, muzipçe gülümseyerek, "Belki öyle, belki de değil." Bill, gülümseyerek, "Hadi ama dostum, bu hiç komik değil." Ormanda geçen ilk gece. "Bir gece ormanda kamp yapsak, en kötü ne olabilir ki?" diye düşündüler. Bir gece, cesaretlerini toplayarak ormanın karanlık yollarına adım attılar. Ay ışığı, ağaçların arasından süzülerek onlara yol gösteriyordu. Her adımda, kalplerinin hızla attığını hissediyorlardı. Ormanın içi karanlık ve sessizdi. Ormanın derinliklerine ilerledikçe, etraflarındaki sessizlik daha da yoğunlaştı. Hava soğudu ve etraflarını yoğun bir sis kapladı. Her adımda, ayaklarının altında kırılan dalların sesi yankılanan bir ses ile çıtırdıyor, ağaçların dalları, rüzgarda hışırdıyordu. Bu sesler ikisinin de tüylerini diken diken ediyordu. Bir süre sonra, fenerleri titremeye başladı ve aniden söndü. Karanlıkta yalnız kalan George ile Bill, kalplerinin ağızlarında attıklarına yemin edebilirlerdi. Bill, panikleyerek geldiği yöne doğru koşmaya başladı. George, etrafında garip fısıltılar duyarken, arkadaşına seslendi.
Sen de duyuyor musun? Fakat cevap alamadı. Şimdi panikleme sırası ona gelmişti. Bil diye bağırmaya başladı. En yakın arkadaşını da bu ormana sürüklediğine anında pişman olmuştu. Feneri hala yanmıyor. Panik içinde bağırmaya devam ediyordu. Bil, iniltili bir ses ile "Yerdeyim, yardım et," dedi. George, derinden gelen sesleri takip ederek arkadaşına ulaşmayı başardı, yüksek bir ses ile "Neredesin?" derken ayağına bir şey takıldı. Bill gözleri kapalı, öylece yerde uzanıyordu. George, Bill'in yüzüne su dökerek onu uyandırdı. Bill şiddetli bir küfür ile kendine geldi. "Ruhların seni ele geçirdiğini sanmıştım. Issızlığın ortasında ne diye yanımdan ayrıldın?" diye sordu. Bill ise daha da kızarak, "Kahrolası ormandan bir an önce gitmek istiyorum. Zaten fenerlerimiz de bozuldu. Nedense hiçbiri çalışmıyor," diyerek ıslak toprak üzerinde doğruldu. Başlarına daha fazla bir şey gelmeden eve dönmeye karar verdiler. George, ciddiyet ile "Bill," dedi. "Ormandan gelen acayip bir fısıltı duydun mu?" Bill, "Kırılan dallardan bahsetmiyorsan, baykuş seslerinden başka bir ses duymadım," dedi. Kasabanın cılız ışıklarını görünce derin bir nefes aldılar. Ormandan gelen bu fısıltılar peşlerini bırakmıyordu. George, arkasından gelen bir şey hissetmeye başladı ve bir anda arkasını döndü. Zifiri karanlık ormanda başka hiçbir şey görünmüyordu. Ayın ışığı bile yoğun yaprakların arasından sızamıyordu. Etraf, sanki sonsuz bir karanlığın içine hapsolmuş gibiydi. Ağaçların gövdeleri, gölgeler arasında kaybolmuş, dallar ise ürkütücü bir sessizlik içinde hareketsiz duruyordu. Adeta ormanın derinliklerinden gelen sessizlik, kalın bir örtü gibi her şeyi sarmıştı. Gözleriniz karanlığa alışmaya çalışırken, en ufak bir kıpırtı bile görünmüyordu. Hava, soğuk ve nemliydi. Rüzgarın fısıldayan sesi bile duyulmuyordu. Ormanın derinliklerinde, yalnızca mutlak bir sessizlik ve karanlık hüküm sürüyordu. Bir süre sonra, büyük bir ağacın önünde durdular. George, ağaca dokunduğunda, sanki ağaç onunla konuşuyormuş gibi hissetti. Parmaklarının ucunda hissettiği hafif titreşim, derinlerden gelen bir fısıltı gibi kulaklarında yankılandı. "Bu ağaçta bir şeyler var," dedi. Sinirleri iyice gerilmiş olan Bill, "Ne önemi var? Belki de sadece bir ağaçtır," diyerek puslu havada derin bir nefes alarak esnedi. O sırada George tam da ağacın altında, toprak zeminin dibinde küçük, yıpranmış ve ince işçilikli, ahşaptan oyulma bir anahtar buldu. George heyecan ile, "Baksana, ne buldum," diye bağırdı. Bill, hiçliğin ortasında huysuzca davranmaya devam ederken, "Bugünlük bu kadar macera yeter. Hem zaten ayağım da çok ağrıyor. Bir an önce kasabaya varmak istiyorum," dedi. Kasabanın ışıklarına doğru ilerledikçe, yol bir türlü bitmek bilmiyordu. Sanki saatlerdir yürüyorlardı. Hem ormanın o kadar da derinlerine inmemişlerdi. Yürüdükçe yürüdüler, güneş, ufuktan yükselmeye başlarken, ilk kızılımsı ışıklarını yayıyordu. Gökyüzü, gece karanlığının koyu mavisinden, yavaş yavaş sıcak bir kırmızılığa dönüşüyordu. Neredeyse yorgunluktan ölecek gibi hissettiklerinde, "Artık duralım, şu kamp çadırı hala çantada mı?" diye sordu George. Bill uzaktan baktığında kendi evini görebilmesine rağmen bir adım daha atamayacağını anladı. Çantasından çadırı çıkardı ve çadırı kurar kurmaz, ikisi de anında uykuya daldı. Ağaçların arasından süzülen güneş, öğle sıcağının ilk ışınlarını yansıtıyordu. Karınları aç, üstleri yırtılmış ve harap bir haldeydiler. Sanki günlerdir ormandalarmış gibi görünüyorlardı. Çadırlarını toplayıp, çantalarındaki bütün yiyecekleri aceleyle midelerine doldurarak, uzaktan görünen evlerinin yolunu tutmak için ayağa kalktılar. Her şey çok anlamsız geliyordu. Kasaba hemen önlerindeydi. Ancak bir türlü ulaşamıyorlardı. Bill, "Böyle olmayacak," dedi ve gözüne kestirdiği uzun bir ağaca tırmanmaya başladı. George, ağacın altında beklerken, kulağına gelen fısıltıları tekrar duyduğunu sandı. Bir anda sağ kulağına, "Gidelim." diyen bir ses duydu ve irkildi. Dönüp baktığında ise hiçbir şey yoktu. Kalbi hızla çarpmaya başladı, vücudu kaskatı kesildi.
Ormanın karanlık derinliklerinden gelen bu ses, sanki ruhunu ele geçirmeye çalışıyordu. George, korkuyla bağırmak istedi. Ama sesi titriyordu. Bill, ağacın tepesinden aşağıya bakarak, "Ne oldu?" diye sordu. "Bir şey var burada. Bizi izliyor," dedi. Bill, arkadaşının yüzündeki dehşeti görünce, hemen aşağıya indi. İkisi de ormanın derinliklerinden gelen bu uğursuz fısıltılardan kaçmak için, kasabanın olduğu yöne doğru koştuklarını sanarak, hızla hareket etmeye başladılar. Ancak, her adımda sanki orman onları daha da içine çekiyordu. Birden, George'un kulağına yakın bir ses geldi. "George, George." Sanki ses ismini sayıklıyordu. George, korkuyla olanları gözden geçirdi. "Bill, duydun mu? Biri beni çağırıyor," dedi. Bill birden arkasını döndü, etrafına bakındı ve ormanın ortasında yapayalnız kaldığını fark etti. George orada değildi. Panik içinde etrafına bakındı, ağaçların arasında yankılanan yaprak hışırtıları ve dalların kıpırdamaları arasında tek başınaydı. Tam bu sırada bir ağacın gövdesi harekete geçti. Ağaç, kalın dallarını yavaşça hareket ettirerek bir yaratığın devasa pençeleri gibi aşağı doğru eğildi. Geniş gövdesi, 1000 yılların verdiği yaşanmışlıklarla doluydu. Yapraklarının arasında fısıldayan sesler, geçmişin hikayelerini anlatıyordu. Kalbi hızla çarparak ve nefesi kesilerek, bu canlı ağacın büyüleyici varlığı karşısında gözlerini kırpmadan baktı. Düşündüğü gibi ormanın kalbinde, yalnız değildi. Ağaçların gövdeleri, birer gözcü gibi onu izliyorlardı. George, korkusunu yenmeye çalışarak fenerini tekrar yakmaya uğraştı. Ama nafileydi. Tam o sırada, ağaçların dalları arasında bir gölge belirdi. Yaprakların arasından süzülen bu karanlık şekil, sanki ormanın ruhu gibi görünüyordu. George, dönüp baktığında, yalnızca gözleri parlayan bir varlık gördü. Bu varlık, ormanın derinliklerinden gelen bir karabasana benziyordu. George, kaçmaya çalıştı ama ayakları sanki kök salmış gibi yere yapışmıştı. Varlık ona yaklaştıkça, ormanın içi daha da karanlıklaştı ve etraftaki tüm sesler sustu. George, onun süzüldüğünü gördü ve kalbi hızla çarpmaya başladı. Soluk alıp vermesi hızlandı. Gözleri karardı ve karanlık varlık ona daha da yaklaştıkça, soğuk bir rüzgar onu sardı. Orman, onun korkusunu hissediyor ve daha da derin bir karanlığa bürünüyordu. George gözlerini açtığında, ayın süzülen ince ışıkları etrafı sarıyordu. Ayağa kalkarken ellerinin titrediğini fark etti. Etrafı, üzerinde ne bir yazı ne de bir sembol olan mezar taşlarıyla çevriliydi. Tam önündeki bir taştan sanki yıldırımlar çıkıyordu. Yanındaki mezar taşından bir şimşek daha belirdiğinde, diğer mezar taşları da sesler çıkararak yıldırımlar göndererek birbirleriyle konuşuyorlardı. George, bu ürkütücü manzaranın ortasında, korkuyla titreyerek ne yapacağını bilemez haldeydi. Bembeyaz bir ışıkla gözlerini kapattı. Etraf sanki beyaz alevlerle kaplandı ve mezar taşları yok oldu. Karşısında birçok siyah silüetler belirmişti. George, "Bill, Bill, 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 Bill," diye haykırdı. Tam karşısında duruyordu. Ama sanki Bill'den geriye kalanları görüyordu. Gözleri akmış, yüzü dehşet verici bir şekilde kaymıştı. Korkunç bir halde bakıyordu. Dehşet tüm bedenini sararken, birden Bill'in kafası beyaz alevler içinde yanmaya başladı. "George," diye bağırdı Bill. Sanki az önce başı uçan ve yerini yıldırımlara bırakan o değilmiş gibi. "Dostum," diye karşılık verdi George. Bill'in ayağı aksıyor olsa da durumu oldukça iyi görünüyordu. Ormanın derinliklerinden silüetler belirmeye başladı. Ortalık daha da kızışmadan, nereye gittiklerinden habersiz koşmaya başladılar. Orman onlarla oyunlar oynuyordu. Belli belirsiz patikalar ortaya çıkıyor. Sonra bir anda kayboluyorlardı. Patika onlara bir yol gösteriyordu. Korku içinde koştururlarken bunu anlamaları çok uzun sürmüştü. Patikadan yürümeye devam ettiler. Yolun sonunda karşılarına dallardan oluşan, ağzını kocaman açmış bir canavara benzeyen bir kapı ve üzerinde küçücük gözleri olan bir ev belirdi. Kapının etrafında sanki canlıymış gibi hareket eden dallar vardı. Bu ürkütücü manzara George ve Bill'in kalplerini korkuyla doldurdu. Evden gelen uğursuz bir enerji onları içeriye çekiyordu. Ormanın ruhu gerçek yüzünü artık göstermişti.
devasa boyutlarda karşılarında belirmişti. Başında ağaç dallarından oluşan bir taç vardı. Gözleri yıldırımlarla doluydu ve sivri dişleri bir iskeletin devasa hali gibiydi. Kolları ve gövdesi, her biri canlı gibi hareket eden dallarla sarılmıştı. Her adımında yer sarsılıyor, etrafındaki ağaçlar titriyordu. Dehşet verici bir şekilde, dallar ve kökler onun etrafında dönüyor. Sanki onunla birlikte yaşıyorlardı. Aniden korkunç yüzünü yıldırımlarla doldurup tehdit edercesine, "Evden uzak durun," diye gürledi. Sesinin yankısı ormanın derinliklerinde kaybolurken, ani bir patlama ile yok oldu. George ve Bill, bu korkunç manzaranın etkisiyle donup kalmışlardı. O anda ne yapacaklarını anladılar. Patika yeniden belirmişti. Önlerine, aradıkları kulübe çıkana kadar yürüdüler. Kulübenin camları, kapıları sanki ateşten oluşuyor gibi alev alev yanıyordu. Ormanın yarattığı illüzyonun farkına varmak zor değildi. Havanın soğukluğu ve alevlerin yaymadığı ısı her şeyi ele veriyordu. Soğuk hava, ciltlerini ürperten bir yorgan gibi sarmışken, alevler hiçbir ısı yaymıyordu. Alevlerin yalazları, gölge oyunları oynayarak dans ediyor. Ama gerçekte ne yakıcı bir sıcaklık ne de ışıltı yayıyordu. Etraflarında dolanan bu soğuk alevler, ormanın onlara oynadığı bir oyunun parçasıydı. Ormanın derinliklerinden gelen rüzgar, sanki gizemli bir fısıltı taşıyor ve her şeyin sahte olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Bu soğuk ve yanıltıcı manzara, onları hem korkutuyor hem de büyülüyordu. George, heyecanla anahtarı kilide soktu ve çevirdi. Bill ise etrafı kolaçan ederek peşinden daldı. Kulübenin içi, dışarıdan göründüğünden çok daha karanlık ve ürkütücüydü. Her köşede gölgeler dans ediyor. Duvarlardan gelen garip sesler yankılanıyordu. George ve Bill, bu korkunç atmosferde ne yapacaklarını bilemez haldeydiler. Eski bir masanın üzeri, tozlu ve yıpranmış kitaplarla doluydu. İki arkadaş soğuktan titreyen elleriyle kitapları karıştırırken, karşılarına çıkan korkunç yaratığın ormanın derinliklerinde yaşayan kadim bir ruh olduğunu ve diğer ruhları hapseden bir varlık olduğunu anladılar. Bu ruh, ormanın korkunç koruyucusuydu ve ormana girenleri acımasızca cezalandırıyordu. Kitapların sayfaları arasında, bu varlığın gücünü ve dehşetini anlatan korkunç hikayeler vardı. Her bir hikaye, bu canavarın nasıl insanları avladığını ve onları sonsuz bir karanlığa mahkum ettiğini anlatıyordu. Bu tedirginlik verici bilgileri okudukça, kalplerine korku doldu. Ormanın ruhu, onların en karanlık kabuslarını gerçeğe dönüştürmek için bekliyordu. George, dehşet verici sessizlikte, anlatılanların belli ki gerçeklere dayalı masallar olduğunu düşündü. Bize patikada yol gösteren, anahtarı ağacın altına bırakan, hapis olan ruhlar mıydı? Diye kendi kendine sordu. Eğer öyleyse, bir çıkış yolu olmalıydı. Bu düşünceyle, kulübenin içinde gizli geçitler aramaya koyuldu. Her adımında, kulübenin karanlık köşelerinden gelen uğursuz fısıltılar duyuluyordu. George, titreyen elleriyle duvarları yokladı. Gözleri karanlıkta bir ipucu arıyordu. Aniden, duvarın bir kısmı hafifçe içeriye doğru hareket etti. George, kalbi hızla çarparken, gizli bir geçidin kapısını bulduğunu fark etti. "Bill," dedi, "ölen bütün ruhların özgürlüğü için intikam almaya hazırlan." Diyerek birlikte içeri girdiler. Umduklarından çok daha küçük bir alandı. Sadece ahşaptan oyulmuş küçük bir masa ve üzerinde devasa bir kitap bulunuyordu. Kitabın kapağı eski ve yıpranmıştı. Üzerinde parlayan garip semboller vardı. Sanki biri oraya daha önce gelmiş ve sayfaları işaretlemişti. Sayfaların arasında bir not vardı ama üzerinde hiçbir yazı yoktu. George cebinden çakmağını çıkardı ve kağıdın arka yüzeyinde yavaşça gezdirdi. Yazılar yavaş yavaş belirmeye başladı. Üzerinde kötü varlığın nasıl yenileceğini anlatan bir yazı ve semboller vardı. İki arkadaş nasıl bir dehşetin içine düştüklerinden yakınırken, bir yandan da sembolleri zemine çizip, ritüeli gerçekleştirmek için gerekli malzemeleri topladılar. Kulübenin içindeki hayaletler gerçekten onlara yardım ediyordu. Sanki çarşaflara sarılmış, ayakları olmayan küçük çocuklar gibi görünüyorlardı. George, bunların gerçekten ormanda kaybolan çocuklar olduğunu fark edince dehşet içinde haykırdı. Gece yarısı ritüelini yapmaya başladılar. Ormanın içindeki tüm ruhlar,
solgun ve eterik formlarıyla ikilinin etrafını sardılar. Her biri, karanlık ve hüzünlü bir enerji yayıyor. Sanki yaşadıkları acıları paylaşıyor gibiydiler. Yere çizdikleri semboller, ay ışığının solgun parıltısında parlıyordu. İçlerindeki intikam ateşi, onları bu büyülü ve tehlikeli ritüeli tamamlamaya itiyordu. Gözleri kapalı, dualar mırıldanarak sembolleri çizmeyi bitirdiler ve ritüeli başlattılar. Ruhlar, etraflarında daireler çizerek dönmeye başladı. Fısıltıları, gece rüzgarıyla birleşerek ürkütücü bir koro haline geldi. Her bir fısıltı, derin ve kadim bir sırrı açığa vuruyor gibiydi. George ve Bill bu mistik ve korkutucu atmosferin içinde, ruhların gözlerinin derinliklerinde kaybolmuş, onlardan gelen karanlık bakışlarla ürperdi. Aniden, etraf zifiri karanlığa büründü. Soğuk bir rüzgar esiyor. Tüyleri diken diken eden bir şey hızla yaklaşıyordu. Karanlığın içinden gelen uğursuz fısıltılar, rüzgarın getirdiği soğukla birleşerek artıyordu. Her an, karanlığın içinden bir şeyin çıkıp onlara saldırmasını bekliyorlardı. Birden, ruhun öfkesi çevredeki ağaçları sardı. Ağaçların dalları çatırdadı. Yapraklar kasırga gibi etrafa savruldu. İkili, ritüelin son hamlesini tamamlamaya çalışırken, ruhun yarattığı kaosun tam ortasında kalmışlardı. Karanlık, yoğun bir sis gibi üzerlerine çökmüş, nefeslerini kesiyordu. Etraftaki her şey hızla değişiyordu. Kulübenin içi adeta canlanmıştı. Ahşap duvarlar gıcırdıyor, zeminin altından derinlerden gelen uğursuz sesler yükseliyordu. Kulübe, ruhun öfkesiyle birlikte yaşıyor gibiydi. Her an yeni bir dehşet, yeni bir korku doğuracakmış gibi gergin ve tedirgindi. Kulübenin içi karanlığın ve kaosun merkezi haline geldi. George ve Bill, son hamleyi yaptıklarında olağanüstü bir şey oldu. Bütün hayaletler kulübeyi sararak bir araya geldiler ve ormanın dehşet verici ruhunun içinden geçerek dört bir yana dağıldılar. Ruhun çığlıkları ormanın derinliklerinde yankılanırken, hayaletler birer birer kayboldu. Ormanın içindeki her şey, bu olağanüstü olaya tanıklık etmişti. George ve Bill, bu sahnenin inanılmaz gücünü ve dehşetini izlerken, etraflarındaki dünya yavaşça normale dönmeye başlamıştı. Ruhun çığlıkları, ormanın derinliklerinde yankılanmaya devam ediyordu. Ama artık hayaletler yok olmuştu. Kulübe, bir süre daha bu enerjiyle titremeye devam etti. Sonra yavaşça sakinleşti. Her şey bir anda bitmiş ve inanılmaz derecede güneş açmıştı. Orman, sanki hiç karanlık ve korkunç olaylar yaşanmamış gibi huzur dolu bir sessizliğe bürünmüştü. İki arkadaş, ruhun zayıf noktasını keşfetmişlerdi. Ruh, ormanın derinliklerinde kaybolan masum, çocukların ruhlarını hapsederek güç kazanıyordu. Onu yenmenin tek yolu, bu masum ruhları serbest bırakmaktı. Kitapta, ruhun zayıf noktasını ortaya çıkaracak bir ritüel tarif ediliyordu. Gece yarısı geldiğinde, ritüeli gerçekleştirdiler ve masum ruhları serbest bıraktılar. George ve Bill, ormanı lanetten temizlediklerine ve ruhları serbest bıraktıklarına sevinerek kasabaya geri döndüler. Ancak, her zaferin bir bedeli olduğunun farkında değillerdi. Kasabaya vardıklarında, onları bekleyen manzara karşısında kaskatı kesildiler. Kimse onları tanımıyordu. Ne aileleri ne de arkadaşları, sanki onları hayatlarında hiç görmemiş gibiydiler. Tanıdıkları kasaba, şimdi tamamen farklıydı. İnsanlar mutlu görünüyordu ve daha önce kimsenin yaklaşmaya bile cesaret edemediği yasak ormanın içinde, ağaçların altında piknik yapıyorlardı. George ve Bill, bu tuhaf ve ürpertici manzara karşısında dehşet içinde birbirlerine baktılar. Ormanın laneti sadece ormanı değil, kasabayı da değiştirmişti. Onlar bu yeni dünyada yabancıydılar. Bir süre sonra, meydanın ortasında durup etraflarına baktılar. Gözlerindeki şaşkınlık, sessiz bir çığlık gibiydi. İnsanlar, onları fark etmiyor. Sanki tamamen görünmez olmuşlardı. George ve Bill, gerçeği fark ettiklerinde, her şey daha da ürkütücü hale geldi. Artık ne canlı ne de ölü dünyaya aitlerdi. Varlıkları iki dünya arasında sıkışıp kalmıştı. Son.